Selamlar dostlar. Şu an Medan'dayım. Buraya dün geldim Sinkil'den sonra, arkadaşlardan ayrıldıktan sonra. Yarın Lektoba'ya gideceğim. Yani normalde burada kalıp sabah gidecektim ama kalacak yer bulamadım. Couchsurfing'den yazdım. Biri cevap verdi. O da başka bir şehirdeymiş. Buradan 2 saatlik uzaklıkta. Dün de bir yer bulamadım. Burada kaldım. Şu hostelde. 56.000 rupiyahtı. Şimdi çantalarımı buraya bıraktım. Grab bekliyorum. Buradan bir yere gideceğim. Buhari Hoca'nın bir arkadaşı varmış. Çantaları oraya bırakacağım. Oradan sonra da bana Couchsurfing'den cevap veren, o başka şehirde olan arkadaşın yanına gideceğim. O Lektoba'ya 1 saatlik uzaklıktaymış. Onun kaldığı yer. Bir de eğer gidebilirsem akşam orada geçirip yarın sabah da Lektoba'ya gideceğim bakalım. İlginç bir macera. Ayrısıyla bunu da atlatalım. 5 günüm var. 5 gün sonra ülkeden çıkış yapmam lazım. Hızlı bir yolculuk, Lektoba'yı da görmüş olayım dedim. Çantamı bıraktım şimdi. Sadece ufak çantayı aldım. Şimdi bilet almak için terminal gibi bir yere gidiyorum. Bilmiyorum. Bir konum geldi. Oraya gideceğim. Oradan bilet alacağım. Herhalde 200 saat sürüyormuş. Siantara minibüs 60 günlük. Yarım saat sonra gidiyormuş. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. That's masjid, mosque. Mosque. Raya. Yes. Raya Mosque. Bileti aldım. 61 rupiye. Siantara. Siantar'da Lektoba'ya 1 saatlik mesafedeymiş. Couchsurfing'den bulduğum arkadaşta kalacağım bu akşam. Oradan da giderim falan diye düşündüm. Burada hostele para vereceğime otobüse para verdim. Sabah da arkadaş bir şekilde göndeririz falan dedi, bakalım. Şununla beraber gideceğim. Günaydın dostlar. Dün gece I'm talking to kamera. Dün akşam geldim. Sonra buraya geldik, yemek falan yedik, sonra uyudum. Şimdi sabah 7-8 civarı Lektoba'ya gideceğim. Farede beni misafir etti sağ olsun. Şimdi yola çıkma vakti yine. Terminal değil de ne derler, durağa geldim. Toba Gölü'ne gidecek araçlar buradan kalkıyormuş. Ama dolması lazımmış, yani bir araba buradan hareket etmesi için yolcuların tam olması gerekiyormuş. Şimdi onu bekliyorum. Böyle bir yer. İlginç. Şimdi Parabat'a geldim dostlar. Yemek yiyemedim. Şimdi bir tane restoranta geldim. Ben yemeğe gidecektim. Taksi geldi. Yol boyu da muhabbet ettik. Bir aileymiş. Buraya gezmeye gelmişler. Endonezyalı bir aile. Yol boyu full muhabbette geçti. Beni burada bıraktılar. Burasının şöyle bir özelliği var. Bu Lektoba'nın civarı nüfusu Hristiyan. Çoğunluğu Hristiyan. O yüzden eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa helal yemek bulmak biraz zor. O yüzden helal restoranlara, Müslüman restoranlara gitmek gerekiyor. O yüzden beni buraya bıraktılar. Burada şimdi yemek yiyeceğim. Daha kahvaltı yapmam lazım. Saat 11'e geliyor. Sonrasına bakacağım. Nasıl going? Şimdi geldi. Kahvaltı niyetine. Burada biliyorsunuz hep pirinç yiyorlar. Kahvaltıda bile. Yemeğimi yiyeyim, sonra yoluma bakacağım. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. See you. Rica ederim. Abinin ve ablanın kızı Türkiye'de yaşıyormuş. Türk'le evlenmiş. Öyle bayağı muhabbet ettik. Şimdi ben buradan 1 saatlik yol gitmem lazım. Onun için de şehir merkezine gitmem lazımmış. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Otostop deneyeyim diyeceğim de giden gelen kimse de yok. Biraz yürüyeyim, belki şey olur yani, biri denk gelir. Buralar böyle. Buralar güzelmiş ya, yani manzarası falan iyiydi yol boyu. Büyük bir göl. Dostlar, buralara yolunuz düşerse dikkatli olmanız gerekiyor çünkü turist tokatlamak bayağı meşhur buralarda. Couchsurfing'den buldum, yanına gideceğim. Çocuktan ben fiyatı öğrendim. 25.000 rupiye civarı. Tabi burada sordum ne kadar falan diye.
Balıklara bak. Adam geldi dedi ki 50 bin. Ya, yok dedim, ben fiyatı biliyorum. 50 bin vermem, tamam dedi, 30 bin ver. 25 bin fiyat biliyorum falan dedim. Adam sonra bıraktı gitti. Almadı arabaya. O yüzden dikkatli olmak, fiyatları öğrenmek lazım. Arkadaşlar Lake Toba'nın güneyine geldim. Arkadaşla buluştuk, bayağı muhabbet sohbet ettik. İşte böyle rastgele geziyorum, motorunu bana verdi. Arkadaş gym'e gitti spor yapmaya. Hello. Hello. Böyle köylerin içinden geziyorum işte. Nereden geldim hatırlamıyorum. Selamlar dostlar, günaydın. Şu an Couchsurfing'de kaldığım evin balkonundayım. Şimdi Lake Toba tarafına, Parabat tarafına geri döneceğim. Akşam burada geçirdim. Aileyle beraber. Sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar beni. Arkadaşlarla muhabbet ettik, tanıştık. Bunlar gerçek Batak insanı, yani kabile. Onlar hakkında bir sürü şey anlattılar. Bir sürü şey öğrendim. Size de bunları anlatacağım. Şimdi geri döneceğim dediğim gibi Parabat'a. Bakalım. Gayet güzel manzarası var. Böyle ahşap ev. Geceyi burada geçirdim. Böyle güzel desenleri var. Müziği seven insanlar. Bayağı. Yani müzik seven, eğlenmeyi seven insanlar. Böyle buraya ilk geldiğim zaman Meksika havası var gibi hissetmiştim. Kendileri de söylediler. Buradaki vibe aynı Meksika falan gibi dediler. Harbiden öyle. For YouTube. Jesus. Böyle ortak alan. Dün burada aile toplantı. Beni ağırlayan arkadaş evlenecek yakında. 2 hafta sonra düğünü var. Düğünle alakalı toplantı yaptılar falan. Ben de burada oturdum, muhabbet ettik falan, bayağı güzeldi. Çekmek istemedim yani ortamın havası kaçmasın diye. Terima kasih. Böyle bir sokak. Böyle geleneksel mimari. Batak insanları için. Bayağı güzel de, iyi ki gelmişim. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Videonun sonuna doğru bütün tecrübelerimi, duygu düşüncelerimi aktaracağım. Tekrar Parapat'a geri döndüm. Şimdi yemek yiyeceğim. Oradan da feribotla adaya geçeceğim. Samosir Adası'na. Orada bir iki gezilecek yer var. Orayı gezeriz. Bu akşam muhtemelen adada kalacağım. Ben dünyaya gezerken adada kalmadan gezemiyorum. Adada kalmam lazım. İlla gittiğim bir yerde ada varsa. Akşam adada geçireceğim. Yarın da bu saatlerde Medan'a geri dönerim. Çok vaktim yok. 3-4 günüm kaldı. Endonezya'da son günlerim. Ama geri geleceğim. Buraya da geri geleceğim. İnşallah. Neyse gideyim yemek yiyeyim. Feribot'a geldim. Bileti aldım. Asıl bileti almadım. Şurada isim yazdırıyorsun. Sonra botta ödüyormuşsun. 20.000 rupiya. Endonezya rupisi. Buradan tuk tuk denilen yere. Tuk tuk da en turistik yerlerden biriymiş. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Saat yine geç oldu ya. Bakalım, vallahi planım yok. Gidince artık ona göre bir yol çizeceğim. 10 dakikaya kalkıyor. Buralar böyle. Böyle dağların arasında bir göl. Tuk tuk denilen yere geldik. Saat geç oldu.
5 falan. Öğleden sonra 5. Bilmiyorum. Biraz şehri dolaşayım. Ya kalacak yer bulacağım ya da motor bulup başka yere gideceğim. Hiçbir fikrim yok. Güzelmiş ya. Sakin. Kuş sesleri. Buraya geldim de ne yapacağımı bilmiyorum. Çok vaktim olmadığı için yanında kaldığım arkadaşın yanında çok oturduk. Çok muhabbet ettik. Oradan öğlen gibi çıktım. Buraya geldik. 1 saat vapur bekledim. Zaten herhalde de 1 saat falan vapur sürdü buraya gelmesi. Şimdi de saat 5 oldu. Normalde öğlen gibi gelip motor kiralayıp adanın diğer tarafına gidip orada konaklayıp sonra sabah geri dönüp motoru teslim edip karşıya geçecektim. Ama şu an motor kiralayıp kiralamam konusunda bile emin değilim. Çünkü yarın öğlen gibi karşıya geçmem, oradan da meydana geçmem lazım. Bilemedim yani. Bu küçükten bir yer buldum. En ucuz yerlerden biri. Yerler dolmuş yani sorduğum yerler. Yine arkadaş buraya geldim. Burası da dolmuş. Çift kişilik yer tuttum tek başıma. Yine fazladan para verdim. Ortalama 120.000 rupiye. 130-140 lira falan yapıyor. Kocaman yatak. İyi uyurum ben burada. Kesin yarın öğlen uyanırım. Hava kararmak üzere. Biraz etrafı dolaştım, yürüdüm. Bayağı güzele benziyor. Şimdi güneş gitmeden hemen drone uçurayım. Güzel bir görüntü izleyelim şimdi. Şimdi başlıyor. Puf. Dostlar selam. Batak insanları da yakından tanımak için bir yere geldim. Burası sanırım Kral Müzesi. Mezarlığı gezeceğiz. Oradan sonra müze varmış. Müzeye gideceğiz. Birbirine yakın zaten. Çok ilginç kültürleri var. Batak insanlarının soyu milattan sonra 2 ya da 3. yüzyıla falan dayanıyormuş. Okuduğum kadarıyla. 1800'lü yıllara kadar da bu bölgenin yapısı sayesinde de kültürlerini koruyabilmişler. Çünkü etraf dağlarla kaplı. Giden gelen olmadığı için kendi kültürlerini korumuşlar burada. 1800'lü yıllardan sonra da işte Hollandalılar vesaire o kolonizasyon döneminde gelmişler buraya. Şu anda Endonezya'nın en büyük adalar, en büyük halklarından biriymiş. Yani 8 milyona yakın nüfusu varmış. Böyle şey olarak, kabile olarak. Farklı ailelerden oluşuyor. İlginç kuralları var. Bunları daha sonra anlatacağım. Benim de bu yanında kaldığım batak arkadaşı sayesinde öğrendiğim bilgiler var. Şimdi etrafı göstereyim. Müsait bir yerde bildiğim genel olan şeyleri de anlatırım. Bu arada bundan verdiler. Girişe girmek zorundaymışız. Saygı anlamına geliyormuş. Krala saygı. Böyle güzel bir mezar yapmışlar. Vay be. Burada hep işte hediye şarkılarına var sağa sollu. Artık turistik bir yer haline gelmiş. Turistler geliyor yani. Zaten eski ilkel şekillere şey kalmamış. Kötü kalmamış. Şurada bir şey var. Müzik çalıyor, oraya bakalım. Gidip.
atong baydai mang majolo godang mula-mulai. Bai mamang, bai mapadenami. Şimdi o evlere geldik. Geleneksel evler. Gezelim, görelim. Bu da evin dışı. Hepsi böyle tipik şekilde. Modern house diyorlar. Şu işlemeler çok güzel ya. Masuk ke barisan biar kita buka musiknya. Silakan masuk lagi ke barisan biar kita buka musiknya. Ve giriş bu şekilde, böyle giriyorsun. Bak buradan sonra execution area'ya geldik. Burası da ne derler ona, idam meydanı. Bu tarz yerleri işte ataları, eski ruhları anmak için yapıyorlarmış. Taştan. Şurada kafa kesiyorlarmış. Ibu-ibunya sudah berasa. Chop off the head. Ibunya kan belum berasa kan. Sudah berasa. Kafa kesme herkeste var. Ya el işçilikleri çok iyi ya. Böyle yazılar var içinde. Hem de alfabeleri var bu Batak halkının önceden kullandıkları. Burada dans gösterisi var. Aynı bir önceki köydeki gibi. Tetap harus horas. Terima kasih. Dan sebagai pembukaan ini dia gondang mula-mula. Hızlı bir turun ardından şimdi geri döneceğim. Feribota gidiyorum. Giderken de burası hakkında öğrendiğim şeyleri size aktarayım. Çok vaktim yok. Yani vizemin bitmesine 2 gün var. Feribota gidiyorum. Buradan da tekrar meydana geri döneceğim. O yüzden hızlı bir tur oldu. Ben Tuktuk denilen yerdeyim, bölgedeyim. İşte o Tomok ve buranın kuzeyindeki yere gittim. Batak halkına dair bir şeyler görebileceğiniz yerler. Zaten buranın çoğu Batak halkı. Eğer gelecek ya da gelmeyi planlayan olursa minimum bir 3 gün, 4 gün, hatta bir hafta güzel olur yani burası. Buralar bayağı güzel. Ben de hani görmeden dönmeyeyim istediğim için geldim. Hızlı bir tur oldu. Bot da gelmiş galiba. Aynen. İşte buradan geri döneceğim. Karşı Parapata. Buranın en eski halklarından biri bu Bataklar. Okuduğuma göre yüzyıllardır, bir hatta binlerce yıldır burada yaşıyorlar. Böyle ilkel bir kabile. 19. yüzyıla kadar bu dağlarla çevrili bir bölgede yaşadıkları için kendilerini koruyabilmişler. Şimdi hepsi de böyle günlük modern bir hayat yaşıyorlar ama kültürleri devam ettiriyorlar. Kendilerine has dinleri varmış önceden bunların. Doğayla iç içe yaşadıkları böyle değişik. Hatta yamyamlık da olduğu söyleniyor ama tabii herkese her şeye karşı yamyamlık değil de belli suçlara, yani fena suçlar, yani büyük günahları diyeyim, o tarz günahları olanlara karşı bir yamyamlıkları olduğu söyleniyor zamanında. Kesin olmamakla birlikte 1800'lere kadar
Böyle tabii bize yüzde şeyler geliyor. Misyonerlik faaliyetleriyle dinlerini değiştirmeye başlıyorlar. Daha modern hayata, güya modern hayata adapte oluyorlar. Çoğunluğu Hristiyan buradakilerin. Müslüman bataklar da var. Onlarla da tanıştım. Geçen gün Couchsurfing'de yanında kaldığım batak arkadaşla beraber. Ve kendi dinlerinde devam ettirenler de varmış hala burada. Adanın kadim halkı yani. Kendi kültürlerini bir şekilde devam ettiriyorlar. Yani çok sıcakkanlı, iyi insanlar. Misafirperver insanlar gördüğüm kadarıyla. Bu bölgede 100'e yakın aile varmış. 100 farklı aile. Bayağı katı kuralları var hala kendi aralarında. Yani aynı koldan gelen insanlar birbirleriyle evlenemiyorlarmış. Mesela soyadları aynıysa olmuyor. Yasakmış yani kesinlikle. Eğer burada yaşıyorlarsa evlenemiyorlar. Onun dışında belli suçları işleyenler, aldatma mesela, eşini aldatma, hırsızlık, tecavüz, bu tarz şeyler olursa cezalandırıyorlar. Ve komüniteden dışarı gönderiyorlar, kabileden. Bir daha burada yaşayamıyor. Ve onun sülalesinden kimse kabul etmiyorlar. Johannes dedi ki, yani sen burada çok kısa kalıyorsun. Kısa kalmasaydın burada çok hani gezilecek yerler var falan dedi. Bir yerden bahsetti. Hala ormanda yaşayan insanlar varmış. Yani Batak kültürünü aynı şekilde devam ettiriyorlarmış. Batak dinini yaşamaya devam ediyorlarmış. İşte bir ağacın etrafında, büyük bir ağacın etrafında ayin falan yapıyorlarmış. Ayin yaparken geleneksel kıyafetler giyiyorlar. Bu şekilde yaşıyorlarmış. Oraya gidecektik ama vakit olmadığı için gidemedim. Keşke gitseydim. Batak insanları da böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten gezdik. Yamyamlık turistik olarak çok ilgi çektiği için yamyam diyorlar. Yani önceden yamyamlarmış. O da bilmiyorum, kesin değil. Ben bir yerde okudum. İşte düşmanları korkutmak için öyle bir yalan uydurulduğunu falan söylemiş bir tarihçi. Turistik amaçla bu tarz şeyler satıldığını da söylemişler. Kesin bilgi değil. Yamyam olduklarını da söyleyen var. Ben işte İngiliz ansiklopedisinde okudum. O da şey diyor işte. Fena suçlar işleyenlere karşı bir yamyamlık uygulanıyormuş kendi aralarında. Öyle bir yerdi yani. Kendi kültürlerinin mimarisini hala devam ettiriyorlar. Zaten bu etrafta da görmek mümkün. Mesela karşıda hosteller var, oteller var. Onların çatısı bile geleneksel mimari. Şu karşıda görmek mümkün yani. Parapat da öyleydi. Parafat'ta da vardı. Şunlar resort mesela. Resortların çatısı o şekilde. Şurada böyle bir yer var. Buralarda böyle. Batak halkı da böyleydi dostlar. Aklıma gelen şeyler olursa ileride de anlatırım. Onların evinde ağırlandığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bayağı şeyler gördüm, öğrendim. Yerli biriyle tanışmanın avantajı. O bayağı bir şey söyledi yani Johannes bana. Falan pişman. Neyse arkadaşlar, şimdi buradan botla karşıya geçeceğim. Oradan da meydana. Yolda görüşürüz.